Özben'i korkunç bir hikaye anlattığı için tebrik ediyor ve sırayı Kaan'a bırakıyoruz. Anlat abi. Evet. Benim anlatacağım hikaye Japonya'da geçiyor. Dedim size Evet. çok duyacaksınız. Evet. Bir iş adamıyla alakalı. İş nedeniyle başka bir şehre taşınması gerekiyor. Ailesiyle beraber başka bir şehre taşınıyorlar. Düzgün bir yer bulana kadar da şirket kalacakları evi karşılıyor. Verdikleri evde tabii ki şirket ödediği için çok lüks olmayan eski, hani güzel aslında ama çok eski ve küçük bir ev. Böyle küçük bir bahçesi falan var. Orada kalmaya başlıyorlar. Bir gün adamın kızı şey buluyor bahçede, bir tane kutu buluyor. Baba bunu buldum diye kutuyu götürüyor. Pandora'nın kutusu. Öyle Baba bu hep biz öleceğiz. Adam kutuyu alıyor, açıyor. İçinde 3 tane bebek var. Klasik porselen Japon bebeği. Ya oğlum, Kimonolarıyla bebek yok. giymişler. Anlaştık. Önden ben size briefing'i verdim. Dedim ki bebek yok. Bebek yok, palyaço yok. Yasaktır ama. Hamam böceği de olmazsa sevinirim. O, Değil mi? Evet. Benim var bir tane bu arada anlatacak Eyvah. şey. Özür dilerim. Evet. Neyse devam et abi. Klasik kimonolarını giymiş. Bildiğimiz Japon bebeği. Oningyo dedikleri. Aynen. Adamın işine şey yapmıyor yani, bu hoş gelmiyor doğal olarak. Çok haklı bir şekilde. Neden acaba? Kızım bir sandık bulmuş, Bulmuş, içinde içinde- 3 tane creepy Evet. bebek var. Ne olabilir ki? Tabii her korku filmi senaryosu yani. Evet. Diyor ben bundan kurtulacağım diyor. Zaten oynamasın ya bunlarla diye. Diyor ama işte bir yere vermeyeyim. Başkası da oynamasın. Ben bunları yakayım diyor en iyisi. O da hata. İşte o. Diyor ben bunları yakayım. Bir bahçenin arka kısmına gidip küçük bir yer kazıyor. Oraya koyuyor. Ateşe veriyor. Orası yanıyor. Bir de Buraya kendi koyayım propertisi. da. Tabii evet. Kalsın buraya yapışsın, böyle proses etsin. Böyle kızım kafası dönsün bana gelsin. Neyse abi ne oldu sonra? Hayatlarına devam ediyorlar. Bir 2-3 gün geçiyor geçmiyor. Adamın bir arkadaşı, iş arkadaşı trafik kazasında ölüyor. Ama çarpışmadan değil, çarpıştıktan sonra deposunda şey oluyor, delik oluşuyor. Benzin akarak araba patlıyor, yanıyor. Adam içinde kül olarak ölüyor. O şekilde buluyorlar adamı. Adam yanıp ölüyor sonra kül oluyor. Tabii. Kül olup Olarak sonra yanıyor. ölmüyor. Yok Japonya'da. Güzel. Gerçekten güzel. Bir hafta geçiyor geçmiyor. Başka bir arkadaşı, iş arkadaşı yine kampa gidiyor. Kamp ateşi yakarken bir anda elbisesi tutuşuyor. Sağ tarafı komple yanıyor adamın. Kolu, yüzü, her yeri böyle komple sağ tarafı yanıyor adamın. Yanında tabii başkaları olduğu için kampta bir şekilde söndürüyorlar onu. Yanmış oluyor. Bunun haberini alınca adamın aklına bir anda dank ediyor. Lan diyor ben bebekleri yaktım. Onun kesin bir bağlantısı var bunun diyor. Gidiyor hemen arka bahçesine. Kutuyu alıyor. Kutu zaten yine yanmış artık. Açıyor kutuyu. 3 tane bebek vardı zaten. Bir tanesi kül olmuş artık. Tamamen yanmış. Bir tanesinin yarısı yanık duruyor. Öbürü de sağlam duruyor. Bir şey olmamış. Yarısı yanık bebeği eline alıyor zaten. Kimonun yarısı bir anda düşüyor. Arkasına bir bakıyor. O yarısı yanan arkadaşının ismi yazıyor. Arkaya şey yapılmış. Kazınmış böyle. Aynı şekilde tamamen yanmış olanı alıyor. Artık kazınmış olduğu için o da okunuyor. Ölen arkadaşının adı yazıyor. Titriyor artık. Ne olduğunu anlamadan. Alıyor üçüncü arkasına bakıyor Kim ki yazıyor? kendi ismi yazıyor. Adam korkudan ne yapacağını bilemiyor. Diyor iyi ki yanmamışız diyor. Diyor benim bunu bir şekilde kurtulmam lazım ama bir yere de veremem. Diyor ben bunu bir şeye götüreyim. Tapınağa götüreyim. Nasıl iğrençlik. Arkadaşımı öldürdüm, ötekini yaktım. Allah da ben. Yani. Adam tabii sorguluyor, bu neden böyle bir şey var, kim bunu bıraktı, niye bana böyle bir şey yapıyor? Hani adamla iş adamı olduğu için zaten öyle bir hasım diyeceği biri de yok zaten. Neden böyle bir şey oluyor falan derken tapınağa gidiyor. Veriyor rahibe. Abi bunu oku diye. İşte rahip arkaya gidiyor. Bir yarım saat geçiyor geçmiyor. Geliyor. Diyor ben bunu kutsayamıyorum diyor. Denedim, çok denedim. Yarım saat boyunca denedim. Kutsayamıyorum. Çünkü buna artık kazınan nefret neyse diyor, kökende insan değil. Hayda. İşte bu yüzden neymiş? Yakmıyoruz. Evet. Yak sinirlendiriyor. Supernatural'a falan inanmayın. Yalan. Onlar ölüp geliyor. Yok öyle bir şey. Biz filmlerden öyle gördük. Sen filmden gördüğünü zaten ortaya koyuyorsun. Sıkıntı yaşıyoruz. Yorumlarda gördük. Ay şimdi. Neyse güzelmiş. Biraz predictable ama güzelmiş. Evet.
Peki ya kim kazımış onu? Bebek. İnsan şey ama Bilmiyorum. insan Ya şöyle, olmayan kim kazımış? şöyle bir şey var. Bitti ya. Ne derler onlar? Japon üzerinden anlatacağım. Migawari diye bir muhabbet var. Belki duymuşsunuz, belki ben manyak oldum ve sürekli Japonya ve korkuyla ilgili şeyler araştırdığım için biliyorum. Migawari dediği şey hani vücut, kavari değişmek. Hani birinin vücuduna değişen şey. Mesela o yüzden hani böyle lanetlenmiş bir şeyin musallat olduğu yerlere giderlerken bebek götürürler. Kendi saçlarını bebeğe takarlar. Hani sen benim yerime geç. Bir şey olsa seni pozes etsin, beni Aha. değil diye. Şimdi bebekler form olarak, bebekten kastımız bu arada hani biblo tarzı bebekler. Form olarak insana çok yakın olduğu için bilinmeyen ruhlar bunlara da takılabiliyor. Kazıma muhabbeti de şöyle. Hani benim anladığım kadarıyla en azından. Birisi gelip kazımıyor zaten onu. Adam bebekleri yakmaya karar verdiği anda içindeki o kötü ruh adamın yakın arkadaşlarını ve adamın isimlerini de kazıyor. bilmiyor. O yüzden. Okey. O yüzden peder söyledi ama bayağı beceriksizmiş, standart bir rahip onu kutsar. Standart. Valla kutuya aldım. Birinci level klerik. Aynen ama 2 level krediye kutsatırım ben onu ya. O halde Ekin'e geçebiliriz. Tamam geçelim. Şimdi bu anlatacağım hikaye bizim başımıza geldi Doğukan'la. Anlamış. Anamur hikayesini anlatacağım. Anamur. Anamur. Anlatılmaz yaşanır. Evet. Şimdi birkaç arkadaş toplandık. Ondan sonra Anamur'daki yazlığa gidiyoruz. Gittik. Her şey çok güzel. Çok kakarakikiri geçti vesaire falan filan. Bir akşam da böyle deniz, kumsal, güneş falan böyle azındıktan sonra işte günümüzü güzel güzel geçirdikten sonra balkonda oturduk böyle keyif yapıyoruz. Ondan sonracığıma Landi'nin tuvaleti geldi. Tuvalete gitti. Evet aman tanrım çok korkunç. Biz de tabii haliyle balkonda oturmaya devam ettik vesaire falan. Bir noktadan sonra Doğukan'ın telefonu çaldı ve Landi arıyor. Ondan sonra Doğukan da aldı telefonunu açtı. Alo, alo diyor. Karşıdan ses gelmiyor falan. Kapattı ondan sonra. Herhalde oyun falan oynuyordu. Bir de o zaman Landi'nin telefonu bayağı eski. Kendi kendine bir şeyler yapıyor falan. Kapatamıyor herhalde falan da diye düşündük. Kapattı ondan sonra telefonu. Şu an var ya ne biçim. Neyse. Oturduk hani diye salladık biz muhabbeti. Sonra bir 3-5 dakika sonra falan tekrar telefon çaldı. Ondan sonra Doğukan yine açtı telefonu. Yine Yine Landi. alo, evet Landi arıyor. Alo diyor. Yine karşıdan ses yok. Ondan sonra biri dedi. Herhalde dedi bir şeye ihtiyacı falan mı var? Belki telefon çekmiyordur dedi. Ben direkt işletiyor diye düşündüm. Yok hani ne bileyim tuvalet kağıdı falan Yani, gitmiştir aynen. falan diye. Bence ev Anamur'da sahibesi- çok çekmeyebiliyor telefon o da. He. Ondan sonra ev sahibesi olarak içeri girdim ben de haliyle. Landi diye sesleniyorum. Ondan sonra içeriden ses gelmedi ilk önce. Cık, Allah Allah dedim böyle ya tuvalet kağıdı mı bitti falan dedim. Sifon sesi çekildi çıktı. Ne oldu dedi ondan sonra. Olduk böyle bir anda. Aramıyor musun bir şey mi oldu dedik. Yo aramıyorum dedi. Bu arada atladığım bir detay var. Hala numara yaptığını düşünüyorum. Ben de Atladığım bir detay var. İkinci aramada konuşurken nefes alış sesi geliyor böyle arkadan nefes böyle. Ha. İşletiyor işte. Ben ya bunu yapıyor da tuvalette çok böyle ıkınıyor falan. Ayağıyla aramış şu hakikaten. Keşke. Ondan sonra ne oldu falan dedi. Arıyordun bizi dedi. Yo dedi telefonum yanımda değil dedi. Ne diye kafamı çevirdim. Salonun ortasında duran bir tane var böyle. Şöyle şu yükseklikte falan Müzik duran. seti. Müzik seti var. Ondan sonra o müzik seti O müzik pozes setinin zaten. neyse bir sonraki hikayede anlayacağız. Ondan sonra müzik setinin üzerinde telefon şarjda duruyor tamam mı? Hatırlamam o müzik setini yemin. Ve ya aklım çıktı şöyle bir backstory'si daha var bunun. Arka plan hikayesi daha var. Birkaç sene önce kaybettiğimiz bir amcam var benim. Ondan sonra onunla resmi var böyle çerçevelenmiş müzik setine doğru bakıyor. Ay rahatsız. Ve gittiğimiz zamandan beri ziyarete gitmedim mezarı. Ulan dedim acaba dedim bana bir şeyler mi demeye çalışıyor falan. Ondan sonra neyse sonra kaldırdık biz fotoğrafı benim ödüm koptu. Hayır bir de şimdi ben o sene yoktum. Ben bir sonraki sene katıldım Ha. yine Anamur muhabbetine. Şöyle bir şey var şimdi hani ev öyle bir şey ki
Şimdi balkondan tuvaletin kapısını görebiliyorsun. Evet. Hani desen ki Lendi aradı koydu oraya geri gidip ya imkansız. Cam kocaman cam zaten içeriği görüyorsun. İçeri bakarak oturuyorsun zaten. Ay. He. Oğlum o müzik seti vallahi sıkıntı. Abi zaten tek sıkıntısı sadece Landy'nin telefonunda değil. Biz GoPro'yu da oraya koyuyorduk. GoPro ne zaman oraya koysak kendi kendine açılıyor, bip yapıyor, kapanıyor, bip yapıyor. Oğlum ya. Duruyor açılıyor, bip yapıyor. Bakıyoruz ekranda bir şey yok. Bip diye kapanıyor sonra. Rahatsız. Ben o zaman no cut devam ediyorum. Çünkü Okey. benimki de Anamur'la ilgili. Ama dur ya kameraları düzeltmek lazım. Kat hemen geliyoruz. Bir kamerayı ayarladık. Bu kamerayı. Şu an gördüğünüz kamerayı. Devam ediyoruz. Anamur muhabbeti şöyle. Neden bu müzik seti olduğunu tahmin ettim ve neden müzik setinden nefret ediyorum. Hemen anlatayım. Abi o hikayenin olduğu sene ben Anamur'da değildim arkadaşlar. Bir sonraki sene katıldım aralarında. Hatırlıyorsunuzdur muhtemelen siz. O yüzden size anlatıyorum. Evet. Abi şimdi her sabah ben klasik hala öyle. Uyanırım ama böyle bir 10 dakika 15 dakika yatakta kalırım böyle. O sabah Aynı ben. Sabah tembelliği atayım telefonla uğraşırım falan. Anamur çok sıcak ve nemli olduğu için fan açık koyuyordu kafamda sürekli bir tane. Yatağın köşesine bağladım. Kafayı gömüp yastığa yatmaya devam ediyordum. Hani uyanım ama gözüm kapalı. Her sabah da bunlar uyanıyor böyle. Ben tam salonun köşesinde bir yatak var. Orada yattığım için balkonun yanında. Ya diyor hadi sessiz olun Burak uyandı beni. Uyanım diye sesleniyorum hatırlıyorum. Ha tamam uyan diye devam ediyorum. Abi neyse bir gün ben hani bir havuz mevzu olduydu. Ben çok yorulduydum. Hatırlarsanız. Ayrıntıya girmeyeceğim. Çok utanç verici. Yanlış gözlemcilik yaptım. Neyse. Kollarım falan çok yorulmuştu. Denize gideceğiz dedi. Herkes ben dedim evde kalacağım. Yani ben dinleneceğim bugün. Abi gittiler bunlar. Ben vurdum kafayı yattım. Saat 2:30 falan. Böyle uyandım saat 4 olmuş. Telefondan baktım. O kafaya koydum yastığa. 2-3 dakika bekledim. Adım sesleri gelmeye başladı. Ha dedim geldi bizimkiler. Patır kütür evin her yerinde adım sesi var tamam mı? Kapı mapı açıldı kapandı böyle. Sesler duyuyorum ama hani o an tune off yaptığım için sildiğim için duymuyorum ne dediklerini. Sadece sesler geliyor. Bir ara uyuyor mu diye bir ses duydum. Ha dedim tamam bizimkiler. Yok uyanığım dedim. Pat sesler kesildi böyle tamam mı? Allah Allah falan bekliyorum. Kafayı bir kaldırıyorum kimse yok evde. O sıralar şöyle de bir ayrıntı var. Ben göbeği yaktıydım biraz hatırlarsanız. Böyle bir tepsi değmişti buraya. Bu kadar yanık var hala. O bir uyandım. Yanık kapanmış yara bu arada. Bir baktım yatak kan böyle tamam mı? Bir baktım yara açılmış buradan kanamış. Onun ne oluyor yatağa batırdık çarşaf falan. Bir yandan tırsıyorum zaten. Neyse dedim hani bir şey yapayım hani ıslak bez falan alayım. Mutfağa gideceğim baktım yerde kan lekesi falan var böyle. Abi dedim ne oluyor ya ne oluyor? Benim yatağım bu arada o müzik setinden 50 santim falan uzakta. Bir kapı vardı arada. Bir kapı var. Ha. Sonra neyse Ekin'e mesaj attım. Abi dedim çabuk eve gelin altıma s***am ben diye böyle. Ne oldu lan dedi. Dedim gelin anlatırım. Hani ben bu arada o sırada sizin telefon muhabbetini bilmiyorum. Anlattım abi böyle oldu diye. Nasıl ya müzik seti mi diye döndük. Ekin amcasının fotoğrafı var üstünde. Biz eve geldiğimizde Abi. fotoğrafı kaldırdılar abi. Evet. Hoş. Dur ne? Ha, ben sıkıntıya geliyorum görmeyeyim hani yine bu zaman alacak gitmem vesaire Fotoğrafı diye. gözünün önünde kitaplığa kaldırdım. kaldırdılar. Fotoğraf müzik setimizde duruyor abi. Ve bana yatağa dönük bakıyor böyle. Sonra yine mezara gittim bir Sonra dua bir okudum de- geri Sonra bir geldim. de bana böyle çok marifetmiş gibi bir sene önceki hikaye anlattılar. O bir de oraya böyle. Balkonun sırasıyla Çin Seddi gibi. Son 2 bölümden de anlaşıldığı üzere Anamur'a gitmeyin abi. Evet. Anamur sıkıntılı. Ama Anamur'la ilgili bir hikayem daha var. Başka bölüm. Tamam. Bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çan önemli. Can önemli. O halde bugün de burada kapatıyoruz. Tatlı uykular. Müzik setlerinde ne olur çöpe atın artık. Müzik seti mi kaldı? Telefondan zaten adını söylemeyeyim şimdi boş ver. Evet. Siz anladınız onu. Yani Slow Bebop. Oradan dinliyoruz zaten diye. Spotify. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi uykular. Tatlı kabuslar. İyi olmadı tatlı kabuslar. Kötü oldu. Biri bana dese ben döverim.